Hepinize esenlikler dostlar. Evet, KVK Savaşı yaklaşıyor. Yarın savaşa giriyoruz biliyorsunuz. Geliyor gelmekte olan kılıçlar çekildi. Oklar atılacak gibi duruyor. Yaylar gerildi. Güzel olacak. Bakalım. Zaten ayda bir gelen bir etkinlik. Şimdi ben burada bu etkinlik için neler yapacağımızı bir ufaktan savaş kısmı için neler yapacağımızı söylemek istiyorum. Şimdi burada KVK'da çoğu oyuncu yani savaş kısmında çoğu oyuncu kill peşinde koşuyor. Açıkçası ben de bunlardan birisiyim. Çünkü diğer oyuncuların askerlerini kesmek yani sonuçta bu bir savaş oyunu. Bu bir mücadele oyunu. Haliyle bu bizim hoşumuza gidiyor. O yüzden kill peşinde koşuyoruz diyebiliriz. Sadece bunu yaparken sıfırlanmadan güvenli bir şekilde ve doğru mantıklı hareket ederek yapmamız gerekiyor. Şimdi size bunları anlatacağım. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar sıfırlanmak asker kaybı olmuyor sadece. Asker kaybı da çok ciddi bir sıkıntı zaten. Ama sadece bu olmuyor. Asker kaybının yanında zaman kaynak ve moral kaybı da oluyor. Hele ki moral kaybı yani öyle böyle değil. Gerçekten insanı çok düşürebiliyor. Hani savaşırken 3K 5K kaybetmek zaten çok olası bir şey. Çok normal bir şey de. Biri sizin kalenize girdiği zaman 400K askerinizi bir anda öldürdüğünde o zaman gerçekten diyorsunuz ki ya bitti benim için. Tamam buraya kadarmış deyip gerçekten moral olarak çöküyorsunuz. Bunu istemiyoruz. Bugün size savaş açılmadan 10 dakika öncesinden başlayıp rakip eyaletteki ilk 2 saatimizde ne yapacağız? Ardından Şato Savaşı'nda nasıl hareket edeceğiz? Savaş sonrası rotasında yani Şato Savaşı bittikten sonraki kalan 4 saatte nasıl ilerlememiz gerekiyor? Nasıl davranacağız? Bunları aynı bir mühendis gibi nakış nakış işleye işleye bir savaş protokolü edasıyla vereceğim size. Sonunda da en son kısımda da şu soruya cevabımız var. KVK'da nasıl puan kasıyorum? Nasıl ilk ona giriyorum? Ve bunu yaparken nasıl hesabımı çöpe atmıyorum? Çünkü faydacılık ilkesine uygun davranıyorum. Benim kazandığım ne? Benim kaybettiğim ne? Bu noktada kazancımın her zaman çok daha yüksek olması gerekiyor. Şimdi ilk bölümümüze başlıyoruz. Savaş açılmadan 10 dakika önce neyi kontrol etmeliyim? Tabii ki de burada bir checklist yapmıştık. Bunu kesinlikle sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi bu checkliste bakıyorum. Şu kısım. Savaş öncesi kontrol etmemiz gereken burası. Bakıyorum. Ön hazırlık. Pre-system tamam mı? Rakip eyaletteki ittifakların ayı koordinatları. Kesinlikle işaretlemem gerekiyor. İlk adıma toplanacağımız alan. Mesela ben garnizon alacağım ittifak üyelerimden veyahut da farm hesabımdan. İlk gideceğim alan, ilk beraber buluşacağımız alan neresi? Sıfırlanacak oyuncuların yani saldıracağım oyuncuların, güçsüz oyuncuların konumları, sıralaması, bunlara hangi sırayla gireceğim ve tabii ki de acil bir durumda kaçış planım hazır mı? Kalkan basmaya hazır mıyım? Şey yapmaya hazır mıyım? Kaçmaya hazır mıyım? Işınlanmaya hazır mıyım? Acil bir durumda bulunduğum yerde eğer ki gerekli verimi sağlayamazsam sıradaki hedefim neresi olmalı, nereye gitmeliyim, nereye kaçmalıyım? Bu tür bu ilk adımı diyelim ki tamamladık. Tamam. Bunların hepsinin planını yaptık. Burasını checkliyoruz. Kale konumumuz ittifak bölgemizin içerisinde mi? Güvende miyiz? Kalkanımız aktif durumda mı? Buna hemen kontrol ediyoruz. Savaş başlamadan önce bulunduğumuz yerde mesela ben hemen konumuma geliyorum. Bakıyorum savaş başlamamış. Çok güzel. İttifak bölgemin içerisindeyim. Harika. Ayrıca kalkanım basık. Aktif durumda. Çok güzel. Tamam ben hazırım abi. Bunu da işaretliyorum o zaman. Hastanem boş mu? Hemen hastanemi bir kontrol ediyorum. Şuradan bir dakika. Hastanemi kontrol ediyorum. Hızlıca hastaneme bakıyorum. Hastanem okey mi? Tamam mı? Hastanem boş mu? Hemen bunu kontrol ediyorum. Hastanem boş. Tamam. Bunu da checkledim. Pet güçlendirmelerim hazır mı? Burası biraz detaylı. Pet güçlendirmelerim evet hazır ama ilk 2 saat kullanmak istemiyorum belki de. Belki de sonrası için ihtiyacım olabilecek diye saklamak istiyorum. Tamam kullanmayabilirsin ama sadece hazır olsun. Pet güçlendirmelerin hazırda beklesin. Bekleme süresinde olmasın. Hazır olsun. Her an kullanmaya elverişli durumda olsun. Bunu da checkliyorum. Okey. %20'lik güçlendirmelerimizi kullandık mı? Opsiyonel, şurası opsiyonel gerçekten. Çünkü %20'lik güçlendirmeleri kullanamayacak olan var, kullanabilecek olan var. %20'lik güçlendirmesi olup da kullanmak istemeyen var. Bunu tamamen size bırakıyorum. Yalnız şöyle de bir soru sormak istiyorum. Ayda bir gelen KVK savaşı, herkesin birbirine pataküte girdiği bir savaşta %20'lik güçlendirmeleri kullanmayacaksam, abi ben nerede kullanacağım? O yüzden de ben %20'lik güçlendirmeleri her zaman KVK savaşında kullanırım. Opsiyonel dediğime bakmayın. Aslında burada size verebileceğim tavsiye kullanın abi. Şurayı kullanın. 120'lik güçlendirmelerinizi hazır bekletin. Burayı da yaptım. Tamam. Benim savaş öncesi checklistim böyle tamamlanmış oldu. Okey. Tamam artık geçebilirim.
Tamam. Checklistimi de hallettim. Şimdi artık hazırım. Savaşa girebilirim. Peki, savaşa girdiğim esnada benim nasıl davranmam, nasıl hareket etmem gerekiyor? Bunu hemen kontrol edeceğim. Öncelikle savaş açılmadan 10 dakika öncesindeki checklistimi zaten hazırladık. Artık savaşa gittik. Rakip eyaletteki ilk 2 saat hedefim tamamen kill kasmak mı, öldürme kasmak mı, görevimi yapmak mı, yoksa düzenimi sağlamak mı? Yani ittifakla birlikte hareket etmek mi? İlk 2 saat arkadaşlar kaos değildir. Gerçekten burası çok önemli bir plandır. İlk 2 saatte rakip eyaletin şato savaşındaki gücünü bile kırabilirsiniz. Gerçekten bu çok önemli. Biz mesela bir önceki KVK savaşımızda bunu yapmıştık. O yüzden bu önemli bir detay. İlk 2 saati çok verimli geçirmeniz lazım. Eğer ittifakınızın içerisinde bir plan yoksa, yapılmış bir plan yoksa özgürce de takılabilirsiniz, savaşabilirsiniz. Burada hem puan kasmalı hem de rakipteki güçlü olabilecek oyuncuları veyahut da Shadow Savaşı'nda katkı sağlayabilecek oyuncuları sıfırlayarak gidebilirsiniz. Bu size çok fazla katkı sağlayacaktır, emin olun. Çünkü herkes ilk 2 saat aktif olmayı biliyor. Adam Shadow Savaşı'na gelecek, savaşacak ama ilk 2 saat oyunda değil. Sen bittin abi, sen güle güle hadi. Kendi işine bak. Sen ilk 2 saat kalkan da basmamışsın, oyuna da girmemişsin. Senin için Shadow Savaşı'nda kullanacak asker bırakmazlar senin kalende. O yüzden bunlara dikkat edelim. Aynı zamanda da rakipte bu hataları yapan insanları da sıfırlamaktan çekinmeyelim. Çünkü ben bunu kazanmam lazım abi. Ben gidip de kendi şatomu rakibe veremem. Rakibin şatosunu da öyle bedavadan elinde tutmasını sağlayamam. Rakip şatoyu ele geçirip oradaki buff'ların, güçlendirilmiş buff'ların sahip olmam lazım. Üçüncü konumuz, savaş sırasında rapor okumak neden gizli buff gibidir? Bu aynı şehir konumu gibi gizli buff'tır gerçekten bunlar. Diyelim ki bir oyuncuya girdiniz, saldırdınız, girdiniz. İlk rapora bir bakın abi, şöyle bakın. Gelin ilk rapora bir bakın. İlk raporda ne yapmışım, ne etmişim, güzel mi? Tamam, iyi, bu adama girilir ya da bu adamdan kaçılır. Hani bir bakın, yani bir kontrol edin. Mesela şurada saldıran kısmı. Mesela bu benim KVK'daki ilk raporum olsun. Eee, bu arada şeyden sanırım. Sonsuzluk uçurumundan. Diyelim ki bu benim KVK'daki ilk raporum olsun. Bakıyorum 2 milyon gücüm gitmiş. Pek askerim de gitmemiş. Yani 20 milyon, 20 bin, 23 bin çok da önemli kayıplar değil KVK'da. Rakibimin kalesinin içerisine de girmişim. Tabii rakibin kalesinde 152K asker olmaz. Daha fazla asker olur. Ama diyelim ki ben adamın yarısı kadar ya da yarısından daha az zarara uğramışım. Ben bu rapordan sonra girerim abi. Paso girerim yani. Çünkü rakibe belli bir zarar vermişim ve kalesini yakmışım. Çok da kayba da uğramamışım. Zaten bir sonraki raporlarda rakibin askeri iyice azaldığı için zaten daha fazla zarar vereceğim ve daha az hasar alacağım. O yüzden ben burada girerim. Ama diyelim ki rakibe saldırdım ve kazanamadım. Mesela bir tane saldırıp da kaybettiğim bir rapor. Mesela bu. Saldırdım, kazanamadım. Yani bu da Kılıç Diyarı'ndan bir rapor mesela. Saldırdım ve kazanamadım. Rakibin karesine girdim. Olmadı. Ben burada tabii güç kayıpları eşit görünüyor. Ben burada ikinci kez saldırırsam tabii ki rakibin karesine girerim. Eee, bunu göze değer olarak görüyor muyum? Yani bunu göze alabilir miyim? Bunu kontrol etmem lazım. Bunu düşünmem lazım. Eğer son askerlerimi oynuyorsam şu kayıp benim için çok ciddi bir kayıptır. Ama daha savaşa yeni başladıysam bu kayıp benim için hiçbir şeydir. O zaman ikinci kez, üçüncü kez, hatta beşinci kez bile saldırırım. Çünkü rakipte eğer benim gücümde biri varsa bu muhtemelen köpek balığıdır ve rally lideri bile olabilir. Benim bunun gücünü Shadow Savaşı başlamadan önce kırmam lazım. O yüzden girer saldırırım. Yani ilk raporlara mutlaka bakmanız gerekiyor, analiz etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi akıllı oynamamız gerekiyor ve bu oynama stilini yaparken de mutlaka gücümüzü en verimli şekilde, en opsiyonel şekilde kullanmamız gerekiyor. Evet. Bir sonraki konumuz da şu. Savaşırken yaralı asker iyileştirmem gerekiyor ama aynı zamanda oraya tıklayamıyorum, unutuyorum, gözümden kaçıyor falan filan. Bu arkadaşlar anlık ekonomi gibidir. Ben savaşırken aynı zamanda bir yandan da hastanemi iyileştirmem lazım. Çünkü benim asker sayım azalıyor gitgide. Asker sayım azalırken de ne yapmayacağım? Hastanemde asker bırakmayacağım. Çünkü sürekli güncel bir şekilde savaşa girmem gerekiyor. Bu işi halletmemiz lazım. Bir yandan savaşırken bir yandan da mutlaka hastanenizi iyileştirmeye özen gösterin. Bu önemli. Peki Shadow Savaşı başladı. Shadow Savaşı başladığı zaman rolüm ne olacak? Solo mu atacağım, rally mi açacağım, katılımcı mı olacağım? Bunu nasıl belirliyorum? Burada ittifak içerisinde herhangi bir görev dağılımı yapıldıysa ona uyabilirsiniz. Sonuçta ittifakınız sizin bir ekibinizdir. Shadow Savaşı içerisinde rolünüz belliyse bu role uyun abi. Eğer belli değilse, kendiniz takılıyorsanız, free'seniz solo saldırı yapın.
Solo saldırı yapın biraz yani. Rally'ye katılın. Rally açma durumu çok opsiyoneldir. Çünkü size böyle bir görev verilmeyebilir ya da siz rally açmaya uygun olmayabilirsiniz. Gücünüz yeterli olmayabilir. Kahramanlarınız yeteri kadar güçlü olmayabilir. Rally açmak biraz sıkıntı. Her zaman her oyuncu rally açamaz. Katılımcı olabilirsiniz. Rallilere katılın. Bir yandan da solo saldırı yapın. Bunların ikisini harmanlayarak, hatta üçünü harmanlayarak devam edebilirsiniz. Çünkü sürekli solo saldırı yaptığınız zaman bir süre sonra kendi eyaletinizdeki balinalar tarafından e, göze çarpıyorsunuz ve diyorlar ki sen sürekli solo saldırı yapıyorsun, sürekli bireysel çıkar peşindesin. Sen o yüzden işte Shadow Savaşı'na katılma bir daha. Veyahut da işte seni yakıyorlar, bir şey yapıyorlar. Sana kinlenmeye başlıyorlar. O yüzden pek göze çarpmayın bu konuda. E, rally katılımcısı olmaya özen gösterin biraz da. Rally, rallilere katılırken de şuna dikkat edin. Piyade, okçu, süvari hepsine eşit göndermeyin abi. Saldırırken süvariyi biraz kısıp okçuyu ciddi oranda arttırın. Piyadeyi kısabilirsiniz, süvariyi kısabilirsiniz. Okçuyu ciddi manada arttırın. Örnek veriyorum ben rally'e katılacağım ve şöyle bir düzen yapıyorum mesela. Burada tabii 48-4-48 kullanıyorum fakat rally'e katılırken böyle katılmıyorum. Rally'e katılırken bunu biraz kısıyorum. Süvariyi bir tık arttırıyorum 20-20. Daha sonrasında okçuyu 60'a çekiyorum. Mesela bu benim rally katılım genel formasyonumdur. Çünkü okçular daha fazla kill alıyor, süvariler daha fazla kill alıyor, piyade savunma yapıyor. Şöyle de yapabilirsiniz bu arada. Diyelim ki okçunuz biraz daha süvariniz biraz daha güçlü diyelim, okçunuz biraz daha güçsüz. Böyle 20, 30, 50 de yapabilirsiniz. Hatta piyadeyi 10'a bile çekebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Daha fazla rally'e katıldığınız zaman daha fazla kill almak mesele. O yüzden bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Yalnız bunu fark ederlerse yine size rally liderleri laf söyleyebilir. O yüzden dikkatli olun. Bu da önemli bir detay. Ve bir sonraki konumuz Şato Savaşı'nda bireysel olarak nasıl birinciliğe oynuyorum? Her zaman Şato Savaşı'nda birinci olurum. KVK'da etkinlikte birinci olurum. Bu çok nadirdir yani birincilikten düştüğüm. Benim birinci olamadığım bir tane sadece KVK etkinliği oldu. O da rakip balina daha oyunun başındayken bizim eyalette yaklaşık ne kadardı? 1,5 milyon puan kasmıştı. Ben onu geçemedim haliyle çünkü adam her vurduğu yeri zaten yakıyordu. Çok fazla puan kasma fırsatı da var. E, Saldırgan oynayan balinalar aşırı tehlikeli arkadaşlar. Onları geçmek çok imkansız. Ben orada ikinci olmuştum mesela. Yapacak bir şey yok. E, Nadiren böyle şeyler de denk geliyor. Şato Savaşı'nda nasıl birinci oluyorum? Şu şekilde. Arkadaşlar Şato Savaşı'nda zaten maksat rakibin ne kadar askerini öldürdüğünüz değil. Maksat sizin ne kadar askeriniz öldüğü ve rakibin ne kadar askeri öldüğü. Yani toplam. Toplam ne kadar asker öldü. Bu önemli. Shadow Savaşı'nda bireysel saldırı yaptınız diyelim ki. Diyelim ki ben şuradayım. Ve bu kuleye bireysel saldırı yapıyorum. Bu kuleye bireysel saldırı yaptığım zaman tek seferde rapordaki toplam asker ölümüne bakıyorum. Bu arada asker ölümü derken asker yaralanması da dahil, asker ölümü de dahil bu mevzuya. Yani ne kadar asker egale olmuş ona bakıyorum. Yaralı, ölü hepsi toplam. Benim diyelim ki benden 60K asker yaralanmış, rakipten de 20K asker yaralanmış. Ben o zaman 80K asker yaralanmış kadar puan alıyorum buradan. Toplama bakıyorum çünkü. Hmm, Buradan 80K asker öldürmüş kadar puan aldım. Ve bu durum arkadaşlar ben buradan buraya saldırmam yaklaşık 12-13 saniye 15 saniye falan bir şey. Düz hesap 15 saniye diyelim. 15 saniye saldırıyorum. Askerlerim 15 saniye geri geliyor. 30 saniye. Ben her 30 saniyede bir böyle saldırabiliyorum buraya. Yalnız bir rally açtığınızda veyahut da bir rally'e katıldığınızda siz 5 dakika e, egale oluyorsunuz. 5 dakika o rally'nin girmesini bekliyorsunuz. Yani 5 dakikada bir saldırı mı? Yoksa 30 saniyede bir saldırı mı? 5 dakikada 10 saldırı yapıyor bu. 5 dakikada bir saldırı mı? 5 dakikada 10 saldırı mı? İşte bireysel solo saldırmak bu yüzden çok fazla puan kazandırıyor bize. O yüzden Şato Savaşı'nın da sürekli listenizi kontrol edin. Birinci olmaya bu yüzden özen gösterin arkadaşlar. Bu çok önemli. Çünkü ben kesinlikle pardon şuradaki tılsımları istiyorum abi. Ben buradaki tılsım tasarımlarını istiyorum. Benim tılsımlara çok ihtiyacım var. Fakat tılsım tasarımı alacak kadar ne bütçem var ne de buraya bunları kazanacak kadar da etkinlik birincileri oluyorum. Ve bunlarla ilgili paketler de çok nadir çıkıyor bu arada. Sonsuzluk uçurumda falan bunlar zor kazanılıyor gerçekten. O yüzden şu tılsım tasarımı kesinlikle lazım bize. Bunu istiyorum. Sizin de istemeniz gerekiyor. Bir sonraki konumuz da şu. Artık sona doğru yaklaşıyoruz.
Şato bitti diyelim ki. Daha sonrasında tekrar rakip eyalete gitmeli miyim? Eğer tabii savunma yapıyorsam rakip eyalete gitmeli miyim? Eğer saldırı yapıyorsam rakip eyalette kalmalı mıyım? Bunu belirliyorum. Şimdi diyelim ki bu da Şato Savaşı'nı yaptık. Kazandık, kaybettik fark etmez. Şato Savaşı bitti. Artık saat akşam kaçta oluyor? 9, 8'de mi 9'da mı ne bitiyor? Şato Savaşı bitti. Abi ben diğer oyunculara hala özgürce free saldırmaya devam edebilir miyim? Şimdi bakıyorum mesela benim yıldızladığım bir tane şey var. İttifak var. Tamam, bunu örnek olarak yıldızladım. Hemen bakıyorum buraya. Savaşın başında yani saat 1'de Türkiye saatiyle saat 1'de öğlen 1'de kalkanları olan oyuncular ve o zaman saldıramadığım oyuncular artık saldırılabilir durumda mı? Artık kalkanları inmiş mi? Bunlara bakıyorum. Mesela ben diyelim ki bir tane oyuncu örnek göstereyim. Mesela şu oyuncu. Ben buna saldıracaktım şeyin başında. KVK'nın başında. Öğlen saat 1'de Türkiye saatiyle 1'de ben bu oyuncuya saldıracaktım ama saldıramadım çünkü kalkanı vardı. Ya da tam ben saldıracağım mesela da kalkan basılı o saatte. Sonra akşam oldu. Şato Savaşı bitti. Bir baktım kalkanı inmiş. Yanmıyor da. Gücü de yerinde. Tamam o zaman. Ben hemen Şato Savaşı bittikten sonra buraya tak diye ışınlanır. Buna saldırır yakarım. Çünkü oyuncular unutabiliyor. Gün işi olabiliyor. Bir şey olabiliyor. Bu açıklıkları iyi koklamanız gerekiyor. Yani bu oyuncu aktif olsun. Ama mesela şu oyuncu aktif değil. Ya da ne bileyim şu değil. Şu değil. Yani biri illaki fire veriyor arkadaşlar. Bunları iyi kovalamanız, iyi analiz etmeniz, iyi takip etmeniz gerekiyor. Şato Savaşı bittikten sonra da hadi her şey bizim için bitti. Tamam. Kazandık, kaybettik her neyse. Tamamdır bugünlük de bu kadarmış deyip çıkmıyoruz. Ortamı biraz daha kolluyoruz. Başka ittifakların, başka şeylerin, başka konumların oyuncularına bakıyoruz. Mutlaka şey yapan vardır. Mutlaka kesinlikle fire veren vardır, kalkanı düşen vardır. Askeri hala karesinde olan kesinlikle vardır. Buna dikkat ediyoruz. Bu ittifak da güzelmiş bu arada. Ben buraya girerim kesinlikle. Şimdi bir önceki şeyde ufak bir checklist yapalım sizinle tekrardan. Şöyle göstereyim hemen hızlıca. Evet, ufak bir checkliste geçiyorum. Bu checkliste arkadaşlar, bu videomuzun aslında checklisti. Tek tek anlattıklarım burada. Bakıyorum hemen ilk 2 saat doğru hedef seçtim. Fazla puan kazandım, az asker kaybettim. Çok güzel. Burayı işaretledim. Bu şekilde davranıyoruz. Savaş sırasında raporları okudum. Özellikle de ilk raporları, yani bir oyuncuya girdiğim ilk raporu okudum. Ona göre yönümü belirledim, rotamı belirledim. Saldırmaya devam ettim veyahut da başka bir hedefe geçtim. Güzel, next. Savaşırken hastanemi sürekli boşalttım. Hiçbir zaman yaralı asker bırakmadım ve sürekli aktif olarak e, oyunculara saldırdım. Bu da çok güzel, harika. Her an kaçmak için, kalkan basmak için tetikteyim. Sürekli hazırım. Çünkü her an bir balina yanıma gelebilir, bana bir şey yapabilir, saldırabilir. O yüzden bunu da checkliyorum kesinlikle. Şato Savaşı'nda solo, katılımcı, rally lideri artık bunların üçünü de harmanlıyorum. Hepsinden 100'er gram ortaya karışık bir paket yaptırıyorum. Çok güzel. Bunu da checkliyorum ve Şato Savaşı'nda kesinlikle tabii birinci olmaya oynuyorum. Şato Savaşı bitti. Rakip eyaletteki işaretlediğim konumları tekrar kontrol ettim. Baktım kalkanı düşen var. Hiç saldırı almamış olan var. Çok güzel. Kalkanları düşen ve güçsüz oyuncuları hemen yakmak için ışınlandım. Onlara da yaktım. Artık o eyalete kalıcı bir hasar vermiş oldum kesinlikle. Çok güzel. Bunu da işaretledim. Sakin, sabırlı ve akıllı davranıyorum. Kesinlikle. Dur şunu ettik. Sakin, sabırlı ve akıllı davranıyorum. Ve unutmuyorum şunu kesinlikle arkadaşlar, güç gizden gelir. Bir sonraki hareketinizi belli etmeyin tabiri vardır ya. Gerçekten öyle. O yüzden sürekli aktif ve katılımcı olmaya özen gösterin. Savaşçı bir ruhumuz var zaten, onda kesinlikle inanıyorum. Çünkü abi biz Türk'üz ve bu oyunda kesinlikle en sevdiğimiz şey insanları yakmak, askerleri öldürmek ve savaşmak. O yüzden bunu da checkledim. Benim için bu kadarı artık yeterli. Tamam diyorum. Ben burada artık hazırım. Çok güzel. E, Gerisine devam edebilirim. Daha sonrasında hemen şöyle bir oyunuma geçeyim. Bu arada bir önceki videomda çok güzel bir yorum almıştım. Bir arkadaşımız şey yapmıştı. Videolarda anlattığın şeyleri böyle bir liste halinde verebilirsen videonun sonunda. Çünkü hani bizim için daha iyi olur demişti. Çünkü video ilerledikçe artık hani başka konulara girebiliyorsun, başka şeyler anlatabiliyorsun, detaylar verebiliyorsun. İnsanlar unutabiliyor bunu. Bu çok güzel bir öneri, bu çok güzel bir tavsiye. Benim çok hoşuma gitti gerçekten. O yüzden böyle bir liste de hazırladım. İsterseniz videonun o kısmını kırpıp ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Böyle tavsiyeler, böyle öneriler benim aşırı hoşuma gidiyor.
Çok teşekkür ederim gerçekten arkadaşlar. Bu tür tavsiyeleriniz benim için aşırı değerli. Sağ olun, var olun. Ben kendimi geliştirmek için zaten uğraşıyorum. Burada size bir şeyler öğretiyorsam ne mutlu bana, bir şeyler gösteriyorsam. Bu benim için gerçekten gurur kaynağı olur. Siz de bana yardımcı olduğunuz için sizinle beraber ben de gelişiyorum aslında. Ben de yeni şeyler öğreniyorum. O yüzden çok mutluyum. Kendinize dikkat edin, esen kalın ve savaşta da hiç pes etmeyin arkadaşlar. Aynen devam. Görüşmek üzere.